Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth aylardır aynı cümleyi kuruyor. İran ordusu perişan edildi. Artık bir tehdit değiller. Ancak New York Times'ın ele geçirdiği bu gizli Amerika istihbarat raporları kameralar önünde söylenenlerin tam tersini fısıldıyor bizlere. 12 Mayıs 2026 tarihli bu raporlara göre İran sanılanın aksine askeri kapasitesinin büyük bir kısmını korumayı başarmış görünüyor ve operasyonların üzerinden aylar geçmesine rağmen Tahran'ın füze cephaneliği hala operasyonel ve hala tehlikeli. Hükümet İran bitti derken istihbarat birimleri İran hala orada diyor. Raporun en çarpıcı noktası ise şu: İran savaş öncesi füze stoğunun yaklaşık %70'ini hala elinde tutuyor. Sadece füzeler de değil, bu füzeleri fırlatacak mobil rampalarında %70'i hala çalışır durumda. Yani daha da endişe edici olanı Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet meselesi. Bununla ilgili de bir video çekmiştik. Bu dakikaya onu da linklerim ben. İzlemek isteyenler varsa kimin Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti var diye. Boğaz hattındaki bu 33 stratejik füze sahasından tam 30 tanesi yeniden operasyonel hale gelmiş durumda. Dünyanın petrol damarı olan bu dar su yolundan geçen Amerikan savaş gemileri ve tankerleri için tehditin bitmediği, aksine yeniden uyandığı anlamına geliyor ve bu videoyu izlerken de aklınıza şu soru gelecektir. Peki binlerce füze ve onlarca hava saldırısına rağmen bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl mümkün oldu? Raporlar Pentagon'un stratejik bir tercihine dikkat çekiyor. Çünkü Amerika ordusu elindeki kısıtlı sayıdaki sığınak delici bombaları Çin veya Kuzey Kore ile olası bir savaş için saklamayı istediğini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden İran'ın devasa yeraltı füze tesislerini tamamen yok etmek yerine sadece girişlerini tabiri caizse mühürlemeyi tercih ettiler. Ancak uydu görüntüleri gösteriyor ki İran bu tesislerin %90'ına yeniden erişim sağladı ve tesisler şu an ya da kısmen ya da tamamen çalışıyor olabilir. Bu durum haliyle Washington'da büyük bir ikilemi tetikliyor. Amerika bu savaşta bir yılda üretilen Tomahawk füzelerinin 10 katını, Patriot bataryalarının ise 2 yıllık üretimini tüketmiş bulunmakta ve eğer olası ateşkes çökerse Pentagon'un elinde İran'ı durduracak yeterli mühimmat kaldı mı sorusunu da yeniden aktif haline getiriyor. Ve peki bu duruma Beyaz Saray ne söylemiş olabilir? Beyaz Saray sözcüsü ise bu raporları sert bir dille reddetti ve İran ordusunun yeniden toparlandığını düşünmek hayalperestlik dedi ve Başkan Trump'ın deyimiyle de sanal bir ihanet. Ancak sahadaki veriler ve bu bahsettiğim istihbarat belgeleri New York Times kaynaklı Orta Doğu'da suların durulmaktan çok daha uzakta olduğunu gösteriyor bizlere.